içinde bir şey pişiyor onun ya. Böyle de bak. Şekilden şekile giriyor. 120 liraya geliyor. Dişleri var baksana önde. Ağzımı dahi sürmem. Eskiden burası çok önemli bir güzergahmış. Oğlum vurmadan geçin ya, ben hiç sevmiyorum bunu. Mutlaka gelmesi gereken bir yer burası. Buna bayılırlar. Hat 2'nin başlangıç noktası, binanın içinden geçen monorayın olduğu istasyon. Burada yer kapmaca çok yaşanıyor. Ama oraya geçecek. Bak bak bak. Direkt oraya geçiliyor. Bu bildiğiniz roller coaster. Evet, köprünün altından geçeceğiz. Çok fazla köprü var bu arada nehirde. Ziba istasyonuna doğru giriyoruz. 2 yuanlık roller coaster diyorlar. Adamlar bütün şehri viyadüklerin üzerine kurmuşlar. Devasa viyadükler. Meşhur Lizuba istasyonu. Lizuba istasyonunun bulunduğu bina. Böyle bir benzin istasyonu gördüm. Fiyatlar da burada 95.7.16. Bu bildiğiniz mürdüm eriği yapay şekerlerle tatlandırıp bu şekilde satıyorlar. Gıda boyası da var sanırım. Orijinal rengi bu renk değil. Çinlilerin çok ünlü bir filmi varmış, Crazy Stone diye. O film burada çekilmiş. O yüzden popüler mekanlardan biriymiş. 1000 yıllık bir tarihi var. Şimdi içeri girmeye çalışacağım. Burası da bayağı büyük bir tapınak. İnsanlar sabah dualarını yapıyorlar burada. Ve şu tapınağında gördüğümüz arkadaş var. Burada hediyelik eşya satıyorlar galiba. Bak buradan bir tane Buda alıp eve götürebilirsiniz. Mesela hiçbir tanıtım videosunda burayı görmedim. Hiç kimse gelmemiş buraya. Benim de otelimin altında olmasa ben de gelmeyecektim. Burası uzak doğu havasını sonuna kadar hissetmenizi sağlayacak bir yer. $120 geliyor tapınağın giriş ücreti. Fazlasıyla tatmin edecektir burada yapacağınız gezi. Ve şu tapınağından daha güzel burası. Wuhu şairliğine girememiştik. Bu biraz üzmüştü beni ama burası telafi etti onu. Buraya mutlaka gelin. Çok yer var böyle söyleyeceğim ama tanıtımlarda bahsedilmeyen bir yer. Lunhu tapınağına mutlaka oraya gelmişken. Ben kahve aldım ama burada siyah çay da yapılıyor. World Financial Center. Altında AVM var. Raffles City ile beraber Chongqing'in en ünlü binası burası. En üst katında yine gözlem kulesi var. Oraya çıkmayacağım. Raffles City'ye çıkmıştım. Hiçbir şey göremedim sistem. Boşuna para verdim resmen. Böyle değişik baharatlar var. Şöyle bir şeyin kafası bu. Neyin kafası bilmiyorum. Dişleri var baksana önde. Gelin yiyin abi. Yiyecek olan yesin, ben yemiyorum. Hiçbir şekilde ağzımı dahi sürmem. Shibati'ye geldim şu anda. Eskiden burası çok önemli bir güzergahmış. Aşağı ineceğiz az sonra. Şu merdivenlerden. Daha sonra anlatırım buranın tarihi önemini. Yeni restore edilmiş. Daha 5-6 yıl olmuş burayı restore edeli. Eskiden çok bakımsızmış. Çin içinden de çok fazla gelen turist var buraya. Turist oldukları belli yani. Baba yine vurdu geçti ya. Oğlum vurmadan geçin ya, ben hiç sevmiyorum bunu. Bak hiç bakmayacaklar böyle, direkt 2 kişi yapıştıracak geçecek.
Hiç stiflerini bozmuyorlar. Bütün yolu kaplayıp geliyorlar. Kadın, erkek. Hiç fark etmiyor. Fiyatlara bakalım. Göz temizleme de varmış. Bakıyor beni içeri doğru ittirecek vallahi kaçmazsam. Bak işte influencer ablaların mutlaka gelmesi gereken bir yer burası. Buna bayılırlar. Çok özendim vallahi. Hiç öyle fotoğraf çekme meraklısı değilim ama buraya gelince fikrim değişti. İçecek sanırım bu. Now Chinese dates, right? Tangerine peel. Aromatik içecekler bunlar ya. Oo, içinde bir şey pişiyor onun ya. Öyle bembeyaz garip bir şey vardı içinde. YouTuber arkadaşlar ya da işte bu vloggerlar hiç becerememişler buranın dokusunu anlatmayı. Bu şehir Avrupa'da gördüğüm tüm şehirlerden daha turistik. Kutsal mı bu lan? Gelen giden elini sokuyor buna. Bu nedir lan böyle? Ejderhaya bak. Oo. Dur gireyim içeri bakayım. Çok değişik bir maden. Şans, gümüş falan var. Yok abi bana göre değil. Burada sadece fotoğraf çektireceğim. Ama velede bak. Şekilden şekile giriyor. Orayı ben o hale getirdim arkadaşlar. Orada fotoğraf çektirecektim. İçeri girdim, çıktım. Kimse yoktu. Şu an 50 kişi orada. Niye? Turizm ülkesi olalım falan gibi bir kaygılarının olduğunu sanmıyorum. Ama potansiyelleri var. Çok var hem de. Buradan çıkıyorum şimdi Eskişehir'den yukarı doğru. Eskiden insanlar buradan aşağı şehirden geliyormuş. Böyle yukarı doğru buradan çıkıyormuş. Bunlar şeker mi pastırma mı çözemedim. Yani Shibati çok önemli bir noktada var. Shibati bu meşhur Hatiki'nin başlangıç noktası. Şu Liziba istasyonu işte binanın içinden geçen monorayın olduğu istasyon. Burası en ön galiba. Bu kız da bekliyor benim gibi. Burada yer kapmaca çok yaşanıyor. Ama oraya geçecek. Bak. Direkt oraya geçiyor. Gelmişim 5000 kilometre yol adam kolunu koyuyor. Çekmemi engelliyor. Sen gelirsin bin defa çekersin ben buraya. Gelmişim hakkımı yedirir miyim? Bu bildiğiniz roller coaster. Bir yerde bu monoray biraz yan yatıyor. Böyle düşecekmiş gibi oluyor. Şimdi alt kata doğru iniyoruz. Köprünün altından mı geçeceğiz? Evet, köprünün altından geçeceğiz. Çok fazla köprü var bu arada nehirde. Yani 36 milyonluk şehirde anca böyle ulaşım sağlarsın zaten. Metrolar, köprüler. Başı sonu yok viyadüklerin ya. Bizde 2 tane 3 tane viyadük yapmaya üşeniyor belediyeler. Adamlar bütün şehri viyadüklerin üzerine kurmuşlar. Liziba istasyonuna doğru giriyoruz. Biraz objektifi genişleteyim. Daha rahat görürsünüz. $2 roller coaster diyorlar şeyler. Amerikalılar buna. Evet, binanın içine girdik. Şu an bir binanın içindeyiz arkadaşlar. Altımızda insanlar yaşıyor. Herkes fotoğraf çekiyor. Önde onlarca insan var. Ne çok turist alıyormuş burası ya. Viyadüğün üzerindeyiz. Devasa viyadükler. Böyle yerlere geldiğinde cüzdanı kaybetmeyeyim aman dersin. Pasaportu kaybetmeyeyim dersin. Burada telefonu yok çünkü telefonu kaybedersen bittim. Alipay ve WeChat olmadan Çin'de su alamazsın su. Yine buldum yani nakit para 1 yuan falan aldım bolca yanıma. Maocu arkadaşlara vereceğim dönünce. Hatıra parası yani onlar. Şimdi kapattığı treni yoluna devam edecek. Bak kırmızı kol bandı var. Kırmızı kol bandı kamu görevlilerinin kullandığı bir band. Belediye personelleri de kullanıyor.
Bazen gönüllü hizmet personelleri de kullanıyormuş. Bak şurada da var bir tane. Üzerinde resmi görevli yazıyormuş. Çin'de basitleştirilmiş Çince kullanılıyor. Artık geleneksel Çince kullanılmıyor. Geleneksel Çince yukarıdan aşağı yazılıyor. Tapınaklarda, tarihi mekanlarda falan karşımıza çıkar. Yine çıkarken de okutuyoruz. Basitleştirilmiş Çince bizim dilimiz gibi soldan sağa yazılıyor. Bak markette basitleştirilmiş Çince var hep. 1950'de bu yazı stiline geçmişler. Uluslararası yazışmalarda, teknolojik aletlerde sıkıntı yaşamamak için bunu kullanmaya başlamışlar. Burası meşhur Lizuba istasyonu. Lizuba istasyonunun bulunduğu bina. Bu binanın altından geçiyormuş viyadük. Bakın şöyle. Yani buraya turist gelsin, turistler çekim yapsın diye bu istasyonu yapmamışlar. Böyle bir benzin istasyonu gördüm. Fiyatlar da burada 95 oktan 7.16. Çok ilginç benzin istasyonları. Burada da ödeme yapıyorsun. Buraya girmek yasak dedi. Yayalar giremiyor büyük ihtimalle. Çok ilginç ya benzin istasyonu. Burası bir yere çıkıyor arkadaşlar ama nereye çıkıyor bilemiyorum. İçine doğru girecek. Thank you. It's cool. Oh. Hop. Evet, en geniş açıdan yakaladım. Ağzına tren giriyor. Böyle çekeceğim diyor seninle de. Biz şu sayaçları hala kullanıyoruz lan. Bunlar kullanmıyor mu acaba? Sahibinden konuda falan 1000-2000 liraya satılır herhalde. Bak şu kanal şehri panoramik olarak buradan görebiliyorum. İkisinin arasında kalmış çok ilginç bir gökdelen daha var. Eminönü Sipahi. Kaç parça olacak bu Chongqing videosu bilmiyorum. Bakın şu aşağıdan yürümek çok mantıklıymış.